Merhabalar sevgili takipçilerim. Elmasın Patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tasarımı bana ait olan harika bir patik modeli anlatacağım. 2 şişle yapılıyor. 2 renkten oluşacak. Ben renklerini yeşilin çok güzel bir tonu ve krem olarak seçtim. Siz kendi zevkinize göre renklerinizi ayarlayabilirsiniz. 2 şişle yapacağız. Ben normal kısa 2 şişlerimden kullanacağım. Misinalı şiş de tercih edebilirsiniz. Modelime gelince hemen şöyle yakından göstereyim. Çok beğenilen bir modelim bu. Gördüğünüz gibi renk uyumu şahane oldu. Şöyle diğer yanını göstereyim. Her ayrıntısını anlatacağım. Başta anlatacağım sayıları nasıl başlamamız gerektiğini. Videoyu atlamadan izlerseniz ilk başını sizin için kolaylıkla güzel bir model olacaktır. Şimdi ben 60 ilmekle başlayacağım bu modele. Benim elimin ayarına göre tabii ki. Arttırma sayısını çift olarak arttırmanız gerekiyor. Mesela 62, 64, 66 gibi bu şekilde çift olarak çift sayı olarak arttırmanız gerekiyor. Ben 60 ilmekle başlayacağım. Benim elimin ayarına göre tam 38 ve 39 numaraya uygun oluyor. Bu herkesin el ayarına göre değişebilir bu ölçü. Dediğim gibi sayıları artırabilirsiniz. Artırma kısmında, artırmamız nerede? Modelimizin ön kısmında. 3 defada bir artırma yapacağız. Birinci defa burada, ikincisi, üçüncüsü. Bu şekilde artırma yapacağız. Artırmalarımız sabit. Siz mesela diyelim ki 64 ilmekle başladınız. Bu artırma sayısı aynı olacak. Siz fazladan 4 ilmek artırdığınız için 2 ilmek bu tarafa, 2 ilmek bu tarafa vererek modele başlayacaksınız. Bu bilgileri de verdikten sonra zaten yine ilerleyen kısımlarda aklıma geldikçe sizlere püf noktalarını da paylaşacağım. Dediğim gibi 3 numara şiş kullanacağım. Patiğimizin bilek kısmını ben başladım. Şöyle göstereyim. Haroşa olarak ördüm. Ön yüzden düz, arka yüzden düz olarak ördüm. İstediğiniz gibi örebilirsiniz. Ters olarak da örebilirsiniz bu haroşalı kısmı. 60 ilmeğim var. 5 diş haroşa olana kadar ördüm. 5 dişten sonra artık haroşa olmayacak. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Tabii ki arada da modelimiz olacak. Artırmalarımız olacak. Şimdi ben 60 ilmeğin 6 ilmeğini orta kısımdaki artırmaya vereceğim. Geriye kalan ilmek sayımı da her iki tarafa eşit olarak paylaştıracağım. Yani 60 ilmeğin 6'sını orta kısma verdiğimde geriye 54 ilmeğim kalıyor. 54 ilmeği de 27 ilmek sağ taraf, 27 ilmek de sol taraf olacak şekilde paylaştırdım. Siz de bu şekilde 64 ilmeğin mesela diyelim ki 64 veya 66 ilmek olarak başladınız. 66 ilmeğin 6'sını orta kısma vereceksiniz. Geriye kalan 60 ilmeği de 30 ilmek sağ taraf, 30 ilmek sol taraf olarak paylaştırıp modele başlayabilirsiniz. Orta kısımdaki model artırma kısmı aynı olacak. Daha fazla artırdığınızda hoş bir görüntü olmuyor. Ben denedim çünkü. Bu yan kısımlar arkaya doğru gittiği için bu artırma kısımları, o yüzden hoş bir görüntüsü olmuyor. Bence bu artırma sayısı ideal her ayak numarası için. Dediğim gibi sadece fazlalaştırabilirsiniz, yan kısma vereceksiniz artırdığınız ilmekleri. Evet, bu bilgileri verdikten sonra artık modelimiz kolaylıkla ilerleyecek. Şimdi isterseniz modelimize geçelim. Yeşil ipimizle devam ediyoruz. Kremi daha sonra bağlayacağız. Şöyle modelimi alayım bir kenara. Videoma başlamadan önce kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, altına da yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bismillah diyerek başlayalım. Artık haroşalı kısım yok. Yani buradan sonra ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. 60 ilmeğimin ilk olarak 27 ilmeğini örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ilmeğimi ördüm. Şimdi orta kısma 6 ilmek öreceğim. Orada da artırmamı yapacağım. 27 ilmeğimizi ördük. Artırmamıza başlıyoruz. 27 ilmekten sonra şişimin üstüne şöyle ipimi doluyorum. Bir sonraki ilmeği örüyorum düz olarak. Şöyle modelimi bir kenara alayım ki modeli netleştirsin. Tekrar bir ilmek ördükten sonra ikinci dolamamı yapıyorum. Yani artırıyorum burada. Şişimin üstüne böyle doladım. Bir sonraki ilmeği ördüm. Bir sonrakini doladım. Şişimin üstüne ipimi doladım. Bir sonraki ilmeği ördüm. Üçüncü artırmamızı yaptık. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. 6 ilmeğimizi örmüş olduk bu arada. 6 ilmek buraya ayırmıştık. Şimdi bu 6. ilmeği ördükten sonra bir ilmek daha şişimin üstüne alıp kalan 27 ilmeğimi örüyorum düz olarak. Yani burada 6 ilmeğin her iki kenarından artırdığımızda 7 ilmek artmış oluyor. Şöyle delik olacak burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane artırmış olduk bu sıramızda. Bu birinci artırmamız bitti. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Model gerçekten çok basit. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Şimdi arka yüzden de tersine örülüşünü göstereyim. Zaten farklı bir işlemimiz yok. Artırmamız, birinci artırmamız bu. Buradan sonra krem kısma kadar, yani hemen şöyle göstereyim. Şu krem kısma kadar artırma yok. Sıramı tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Ters örgümüz bu şekilde. Bütün ilmekleri önden alarak örüyoruz. Artırdığımız ilmekler delik olacak. Yani delik olmazsa böyle biraz kötü bir görüntüsü oluyor. Bence delik olması daha güzel. Hem de ayrı bir hava katıyor. Hemen şöyle artırdığımız kısma kadar gelelim. Bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Artırmaya geldim. Bakın bu şekilde duruyor ilmeğim. Şöyle yaptım. Bakın delik oluştu burada. Ters olarak örmeye devam ediyorum bütün ilmekleri. Artırmış olduğum ilmeklerim de bu şekilde delik oluyor. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Ters olarak örelim sıramızı. Sıra başında görüşelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geldim. Ön yüze geldiğimde şişimde bulunan ilmekleri bir sıra önden düz olarak öreceğiz. Bir sıra arkadan ters olarak öreceğiz. Herhangi bir artırma yapmıyoruz. Model kurmuyoruz. Yeşil ipimizle şişimizde bulunan ilmeklerin tamamını ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örelim. 2 sıra daha örmüş olacağız. Yani sonrasında modelimizi geçeceğiz. 2 sıramızı şimdi tamamlayıp gelelim. Evet, 2 sıramızı tamamladık. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördük. Bu sıramızda krem rengi ipimizi bağlayıp şu modelimizde görünen kısmı yapacağız. Bu sıramızda sadece krem rengi ipimizi kullanıyoruz. Ne yapacağız? Hemen ilk 3 ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Şöyle ipim gevşemesin. Krem rengi ipimi alıyorum. Sonraki ilmeğe bakın 3 ilmeği örmeden aldım. Krem rengi ipimle şöyle ilmeğimin içerisine battım. Bir ilmek çıkardım. İlmeği bırakmadan şişimin üstüne bir tane doladım. Aynı yere bir kez daha battım. 3 kere, yani bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkarmış oldum. Bir sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Aynı işlemi bir sonraki ilmeğe yapıyorum. Bir ilmek örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğe içine batıp bir ilmek çıkarıyorum. Şişime bir kere doluyorum. Aynı yere batarak bir kez daha ilmek çıkarıyorum. Yani bir ilmekten şöyle gördüğünüz gibi 3 tane ilmek çıkarmış olduk.
Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmekten bu şekilde 3 tane ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Diğer ilmeğin içerisinden 3 tane ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmekten 3 tane ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bu şekilde. Çok kolay bir model gerçekten. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmekten bu şekilde 3 tane ilmek çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Sıra sonunda yine 3 ilmeğimiz kalacak. Şimdi oraya kadar gösterdiğim gibi, yani bu şekilde ilmeklerimizi örelim. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Diğer ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Sıra sonuna kadar örelim. Sonda 3 ilmek kalacak. Orada bekleyelim. Evet, sıra sonuna kadar sizlere gösterdiğim gibi bu şekilde devam ettim. Şişimin sonunda 3 ilmek kaldı. Bu 3 ilmeği örmeden şöyle şişimde bırakıp geriye dönüyorum. Yani yeşil ilmeğim bu tarafta kalıyor. Geriye döndükten sonra krem ipimi arkaya atıyorum. Bu 3 ilmeği bu 3 ilmeği şöyle arkadan üçünü birlikte düz alarak düz örüyoruz, yani bu krem ilmekleri bir ilmeğe düşürdük. Yeşil ilmeğe gelince krem ipimi öne alıyorum. Yeşil ilmeği tekrar örmeden şişime alıyorum. Krem ipimi tekrar arkaya atıyorum. 3 ilmeği, 3 yani krem ilmeği, üçünü birlikte düz olarak örüp bir tane ilmeğe düşürüyorum tekrar. İpimi öne alıyorum. Yeşil ilmeği örmeden alıyorum. Krem ilmeği ipi arkaya atıyorum. 3 tane olan krem ilmeği düz olarak örüp, yani üçünü birlikte alıp bir ilmeğe düşürüyorum. İpimi öne alıyorum. Yeşil ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Kremi arkaya attım. Yine 3 krem ilmeği üçünü birlikte alarak bir ilmeğe düşürüyorum. Krem ipimi öne aldım. Yeşili örmeden aldım. Kremi arkaya attım. Bu şekilde arka yüzden modelimizi kurmuş oluyoruz. İpimi öne aldım. Yeşil ilmeği örmeden alıp krem ipimi arkaya attım. Bütün ilmekleri bu şekilde örerek devam ediyoruz. Arka yüzden örülüşü böyle. Üçünü birden aldım. İpimi öne aldım. Yeşil ilmeği örmeden aldım. Sıra sonuna kadar gösterdiğim gibi bu şekilde örelim krem ilmeklerimizi. Şöyle göstereyim. Bakın modelimiz bu şekilde önden görünüyor. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonuna geldiğimde krem ipimi öne alıyorum. Yani ön tarafa aldım şöyle. Kenardaki 3 ilmeğimi tekrar örmeden şişime alıyorum. Geriye döndüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Yeşil ipimizle devam edeceğiz. Kremle modelimiz tamam. Ön yüzden bu şekilde görünüyor. Çok kolay ve çok basit yapılışı. Şişimizde bulunan ilmeklerin tamamını düz bir şekilde örerek bu sıramızı tamamlıyoruz. Örmeden aldığımız ilmeklerimizi de örüyoruz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak şekilde toplamda 4 sıra öreceğiz yeşil ipimizle yine. Bu 4 sırayı örerken farklı bir işlem yapmıyoruz. Sadece bütün ilmeklerimizi ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak şekilde 4 sıra örelim. Sonrasında ikinci artırma sıramızda geçelim birlikte. 4 sıramı tamamladım yeşil ipimle. Şimdi bu sırada krem ipimize geçiş yapıyoruz. Krem rengine geçiş yaparken ilk ilmeğimizi örüyoruz. Artırmamızı yapacağız bu sırada.
Yine ilk başta olduğu gibi, ilk artırma yaptığımız sıradaki gibi 27 ilmeğimizi örüyoruz. Kenardaki ilmek sayımız sabit. 27 ilmeğimizi yine düz bir şekilde örelim. Bu sıramızda ikinci artırmamızı yapacağız. Renk değişimi yaptık. 27 ilmeğimizi örelim. Bu sırada bir önceki artırmanın 2 katı olacak artırmamız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27. 27 ilmeğimi tekrar ördüm. Şimdi burada sonda 27 ilmek kalana kadar artırmama devam ediyorum. Şişimin üstüne ipimi doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Şişimin üstüne doluyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Şişimin üstüne doluyorum. Üçüncü ilmeği örüyorum. Şişimin üstüne doluyorum. Dördüncü ilmeği örüyorum. Şişimin üstüne doluyorum. Beşinci ilmeği örüyorum. Şişimin üstüne doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Şişimin üstüne doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Şişimin üstüne doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Yine dola, bir ör. Bir dola, bir ör. Bir dola, bir ör. Bir dola, bir ör. Bir dola, bir ör. Şimdi burada ben yerini bildiğim için 27 ilmeğim kaldı. Bu 27 ilmekten önce yine bir artırma yapıyorum. Sonrasında 27 ilmeğimi örüyorum. Hemen sayalım yine de. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. 27 ilmeğimden önce yine bir artırma yapıp kalan ilmeklerimi örüyorum. Bu sıramızda da sayalım kaç tane artırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 artırma yaptık. Bir önceki artırmamızda 7 artırma yapmıştık. Bu sıramızda 14 artırma yaptık. Yani bir öncekinin 2 katı oldu. Şimdi 7 ilmeğim sonuna kadar örelim burayı. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi ters bir şekilde örelim. Zaten artırmalar dediğim gibi delik olacak. Buradaki gibi. Bu sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra başına kadar gelelim. Evet, önde artırmamızı yaptık. İkinci artırmamızı arka yüzden de ilmeklerimizi ters olarak ördük. Krem rengi ipimizle yine ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak şekilde 2 sıramızı daha örelim. 2 sıra sonunda şurada yaptığımız modelimizi yapacağız. Bu defa kremin üzerine yeşil olarak yapacağız. Öncesinde bu 2 sıramızı tamamlayalım. Kremle 2 sıra daha örelim. Artırma yok. 3. artırmaya kadar, yani kremi bitirene kadar artık artırma yok. Bir kez daha artıracağız. Ona da yeşil ipimize geçince. Yani şöyle hemen modelimden göstereyim. Yeşil ipimize krem kısmı bitirdikten sonra 3. artırmayı yapacağız. Şimdi öncesinde bu 2 sıramızı tamamlayalım. Sonrasında modeli örmek üzere tekrar buluşalım. Kremle 2 sıramı daha ördüm. Toplamda 4 sıra oldu. Şimdi bir önceki modelde yaptığımız şu kısmı bu defa yeşil ipimizle yapacağız. Yine kremi kullanmayacağız, yeşil ipimizle. İlk 3 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Altta olan hemen yeşil ipimi alıyorum. 3 ilmeği örmeden aldıktan sonra bir sonraki ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Bir sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Yine sonraki ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum yeşil ipimle. Bir sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Modeli az çok anlamışsınızdır. Model nasıl başladıysak sonraki modellerde de aynı şekilde. Bakın burada da yine 3 ilmek
örmeden almıştık. Sonra modele başlamıştık. Burada da yine aynı şekilde. Yani modeli hangi sayıda başlarsanız başlayın, model tam olarak oturuyor. Yani sadece çift sayı olması önemli. Tek sayı olursa ilmek eksikliği olur. O yüzden çift sayı başlamaya özen gösterin. Model aynı şekilde devam edecek. Bu sıramızı böyle tamamlayalım. Zaten daha fazla göstermeye gerek yok. Aynı şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Yine sıra sonunda 3 tane ilmeğimiz kalacak. Orada bekleyelim. Sıra sonuna kadar modelimi devam ettim. 3 tane ilmeğim kaldı. Bu şişimin üzerinde bırakıp geriye dönüyorum. Krem ilmeklerim burada kalıyor. Yeşil ipimi arkaya atıyorum. Arka yüzde ne yapıyorduk? Bu 3 ilmeği, üçünü birlikte düz olarak örüyorduk. 3 ilmeği tek ilmeğe düşürüyoruz. Krem ilmeğe gelince ipimi öne alıyorum. Krem ilmeği tekrar örmeden şişimi alıyorum. Yeşil arkaya attım. Yeşil ilmeklerimin üçünü birlikte alarak tek ilmeğe düşürüyorum. İpimi öne alıp krem ilmeği örmeden alıyorum. İpimi arkaya atıyorum. Üçlü olan yeşil ilmeği üçünü birlikte alarak tek ilmeğe düşürüyorum. İpimi öne alıp krem ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Aynı işleme devam ediyoruz. İlmeklerimiz bitene kadar. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Yine sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalacak. O 3 ilmeği de tekrar örmeden sağ şişimizi alalım. Ön yüze döneceğiz. Sonrasında devam edeceğiz zaten modelimize. Arka yüzü bu şekilde örüp gelelim. Evet, arka yüzden de sıramızı tamamladık. Şimdi krem ipimi alıyorum. Krem ipimle şişimde bulunan ilmeklerin tamamını ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğim. Örmeden aldığım ilmekleri de örüyorum bu sırada. Yani şişimizdeki ilmeklerin hepsini örüyoruz düz olarak. Toplamda kremle 4 sıra boyunca öreceğiz. Ön yüzden ve arka yüzden örelim ilmeklerimizi. 4 sıranın sonunda 3. modelimize, 3. artırmamıza geçeceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi modelimizi tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık. Toplamda 4 sıra ördük kremle. Model kısmından sonra görünümü böyle. Şimdi yeşil ipimize tekrar geçiş yapıyoruz. Ve son artırmamızı yapacağız bu sıramızda. Renk geçişi yapalım. İlk ilmeğimizi örelim. Normalde örmeden alıyoruz. Renk geçişi olduğu için örelim burayı. Yine ilk 27 ilmeğimi öreceğim. 27 ilmekten sonra artırmaya başlayacağım. Sonda 27 ilmeğe kadar artırma işlemine devam edeceğim. Şöyle hızlıca hemen öreyim ilmeklerimi. Yani bu kenardaki 27 ilmek sabit, sonrasında artırma yapacağız. İlk 27 ilmekten sonra başlayacağız. Sonda 27 ilmek kalana kadar artırmamızı yapacağız. Hemen şöyle bir tane daha öreyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Toplamda 27 ilmeğimi ördüm. Buradan sonra sonda 27 ilmek kalana kadar bir artırıyorum, bir örüyorum. Bir artırıyorum, bir örüyorum. Bu şekilde devam edelim. Bir artıralım, bir örelim. Artırma bittikten sonra kaç tane artırdığımızı söyleyeceğim. Sayarız birlikte. Artırıyorum, bir ilmek örüyorum. Artırıyorum, bir ilmek örüyorum. Bu şekilde son 27 ilmeğe kadar artırmaya devam edelim.
Hemen şöyle bakayım, modelimden şuraya kadar öreceğiz. Evet, sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. 27 ilmeğimden önce de artırmamı yapıyorum. 27 ilmeğimi örüyorum düz olarak. Şimdi sayalım birlikte kaç tane artırma yapmışız bu sıramızda. Sadece bu sırada kaç artırdığımızı bakalım. Şuradan başladık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ilmek artırdık bu sıramızda da. Yani sadece bu sırada 28 ilmek artırdık. Son artırmamızdı. Artık bitti. Kalan ilmeklerimi de örüyorum. Şimdi bu sıradan sonra sıramızı tamamlayalım. Arka yüze geçtiğimizde bir sıra ters olarak örelim. Ön yüze geldiğimizde yine 2 sıra öreceğiz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Yani şöyle açıkça söyleyeyim. Bu sıramızla birlikte yeşille ördüğümüz sıramız toplamda 4 sıra olacak. Burası artırma sıramız. Buradan sonra başka bir işlem yapmıyoruz. Arka yüzden ters, ön yüze geldiğimizde ön yüzden düz, arka yüzden tekrar ters örerek 4 sıramızı tamamlayalım. Sonra yine model kısmına birlikte geçelim. Yeşil ipimizle 4 sıramızı tamamladık. Birinci sırada artırmamızı yapmıştık. Geriye kalan 3 sırada da ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördük ilmeklerimizi. Şimdi son modeli yapacağız. Krem rengi ipimi aldım. İlk 3 ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. 3 ilmekten sonra hemen ilmeğimin içerisine batıyorum. Birinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bir sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Yine bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Sonrakini örmeden alıyorum. Böyle devam ediyoruz modelimize sıra sonuna kadar. Bu da son modelimiz artık. Şöyle örerken baktığınızda küçük gibi görünebilir ama esniyor. Esneyen bir model. Benim yaptığım patiye göre söylüyorum bunu. Esnek bir model olduğu için yani bu şekilde devam etmenizde fayda var. Bir kere yani bir defa böyle aynı sayılarda yapın. Sonrasında ne kadar arttırmanız gerektiğini zaten siz kendiniz bulacaksınız. Baktınız ki küçük oldu. 4 ilmek veya 6 ilmek fazla artırıp yapabilirsiniz. Şöyle sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Yine sıra sonuna kadar geldim. Buradan geriye dönüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Aynı işleme devam ediyorum. Krem olan 3 ilmeğimi üçünü birlikte düz olarak örüp bir ilmeğe düşürüyorum. İpimi öne aldım. Yeşil ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya attım. Bu şekilde modelime devam ediyorum. Artık modeli az çok kavramışsınızdır diye düşünüyorum. Buraları da böyle hızlıca geçeyim. Model aynı şekilde devam ediyor zaten. Bu sıramızı tamamladıktan sonra ön yüze döndüğümüzde yeşil ipimizle bütün ilmeklerimizi ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Model bitmiş oluyor. Krem rengi ipimizi kesebiliriz artık. Kremle işimiz kalmıyor. Bu sırayı tamamladıktan sonra. Modelimize böyle devam edelim. Sıra sonuna geldiğimizde krem ipi kesip yeşil ipimizi alalım. Yeşil ipimizle 4 sıra örelim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak 4 sıramızı tamamlayalım. Sonrasında taban kısmına geçiş yapacağız. Evet, şimdi modelimizden sonra 4 sıramızı tamamladık yeşil ipimizle. Modelimiz burada bitmiş oldu. Tabana geçeceğiz. Tabana geçerken de 2 sıra daha öreceğiz. Onu da haroşa olarak öreceğiz. İsterseniz ön yüzden düz, arka yüzden düz. İsterseniz ön yüzden ters, arka yüzden ters olarak örüp
Bir diş haroşamızı örelim. Ben düz örmeyi tercih ediyorum haroşayı. 2 sıra daha öreceğiz. Şimdi 4 sıra yeşilden sonra bir diş haroşamız olacak. Tabana geçiş yapacağız sonrasında. Evet, şimdi 2 sıramızı tamamlayalım. Bir diş haroşamız olsun. Sonrasında tabana geçelim. Evet, bir diş haroşamızı ördük. Gördüğünüz gibi 2 sıra gittiğimizde zaten bir diş haroşamız oluşuyor. Şişimizde toplamda 109 ilmeğimiz var. Bu 109 ilmeğin 9'unu burun kısmına yani tabana vereceğiz. Sonrasında geriye kalan 100 ilmeği 50 ilmek sağ taraf 50 ilmek sol taraf olarak paylaştıracağız. Bu sayılarınızı eğer büyüttüyseniz benim verdiğim ölçülere göre bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Mesela diyelim ki daha fazla çıktı sizin ilmek sayınız. Çünkü haliyle ilmek sayınızı fazla yaptınız. 9 ilmeğini burun kısmına, geriye kalan ilmek sayısını da 2'ye böleceksiniz eşit miktarda. O yüzden ilk başta sizlere demiştim çift sayı olarak başlayacaksınız diye. Sonucunda tek sayı olarak çıkıyor. Artırmalarımızdan kaynaklı bu da. Tek sayı olan kısmı burun kısmına yani taban kısmına veriyoruz. Geriye kalan çift sayıyı da 2'ye eşit olarak paylaştırıyoruz. Yani 109 ilmeğin ben 9'unu taban kısmına verdim. Geriye kalan 100 ilmeği de 50 ilmek sağ taraf 50 ilmek sol taraf olacak şekilde paylaştırdım. Siz de ilmek sayınızı böyle ayarlayabilirsiniz. Şimdi geçelim tabana. İlk 50 ilmeğimizi örelim. Haroşa olarak devam ediyoruz bundan sonra. İsterseniz haroşayı ters, isterseniz düz olarak örebilirsiniz. Bu sizin keyfinize kalmış artık. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Ben düz örmeyi tercih ediyorum. Ön yüzde ve arka yüzde. Şimdi 50 ilmek örelim. Artı 9 ilmek örelim. Yani toplamda 59 ilmek örmüş olacağız. Şimdi oraya kadar zaman kaybı olmasın. 59 ilmeğimizi örüp gelelim. Evet, ben 50 artı 9 ilmek yani toplamda 59 ilmek ördüm. 9 ilmeği ördükten sonra bu tarafta da 50 ilmeğim kaldı. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra 9 ilmeği tekrar örüyoruz. Yalnız ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu 9 ilmek olarak kalmayacak tabii ki. Her iki kenardan birer tane ilmek tabana ekleyerek devam edeceğiz. Yani taban sayımızı artıracağız. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek kenardaki ilmeklerimden örüp taban kısmına ekliyorum. 10 ilmeğim oldu. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek de bu taraftan örerek taban kısmına ekliyorum. 11 ilmeğim oldu. Geriye döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 11 ilmeğimi örüyorum taban kısmındaki. Taban sayısı sizin ayak numaranıza göre değişebilir. Elinizin ayarına göre değişebilir. Bunu da belirteyim. 11 ilmek ördüm. Bir ilmek daha örerek taban kısmına ekliyorum. 12 ilmek oldu. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmeğimi örüyorum. Saymama gerek yok. Zaten bakın yerlere açılıyor böyle. Geriye döndüğümüz için. 12 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek de buradan örerek tabana ekliyorum. 13 ilmeğim oldu. Bu 13 ilmek küçük ayaklar için bence yeterli. Ben 15 ilmek yapacağım. İpimin inceliğinden kaynaklı. Bir de üst kısmı biraz daha böyle biraz küçüğüme gittiği için ipim de biraz ince olduğu için 15 ilmek yapacağım. Bu taban kısmı tamamen sizin ayak numaranıza ve elinizin ayarına göre değişiklik gösterebilir. Ben tabii ki bunu elimin ayarına göre yapıyorum. Taban kısmını 13 ilmek de yapabilirsiniz. 11 ilmek de yapabilirsiniz. Ayağınız daha büyükse 17 ilmek bile yapabilirsiniz yani burayı.
tamamen ayağınızın büyüklüğüne göre değişebilir. Tabii ki bunda şiş numaranızın da katkısı var. Herkesin elinin ayarı farklı olduğu için bu tabanı ayarlamak size kalmış artık. Şimdi 13 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek kenardan yine örerek tabana ekliyorum. 14. Ben dediğim gibi 15 ilmek yapacağım tabanı. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 14 ilmeğimi örüyorum. Artık son ilmek ekleyeceğim kenardan. 14 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek de bu kenardan örüp tabana ekliyorum. Toplamda 15 ilmeğim oldu. Benim için bu ilmek sayısı yeterlidir tabana. 15 ilmeği artık sabit tutacağız. Kenardaki ilmekleri birer birer eksilteceğiz her sırada. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 14 ilmeğimizi örelim. Saymama gerek yok diye düşünüyorum. Zaten yerleri belli. 14 ilmeğimizin ve diğer kenardaki ilmeklerin arası şu şekilde açılıyor. 14 ilmeğimi ördüm. 15. ilmeğimle kenardan da bir ilmek alarak ikisini birlikte kesiyorum. Geriye dönüyorum. Böylelikle 15 ilmeğimi sabit tutuyorum. Kenardaki ilmeklerimi eksiltmiş oluyorum yani. Geriye döndüm. Yine 14 ilmeğimi örüyorum. 15. ilmeğimle bir sonraki ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alalım. Unutmayalım bunu. Örmeyelim. Çünkü kötü bir görüntüsü olur. 14 ilmeğimizi tekrar örüyoruz. 15. ilmeğimizde bir sonraki ilmeği kesiyoruz. Böyle devam edelim taban kısmına. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. 15 ilmek dediğim gibi benim için yeterli. 14 ilmeği örüp 15. ile kesiyoruz. Yine arkaya döndüğümüzde 14'ü örüp 15. ile bir sonrakini kesiyoruz. Böylelikle tabanımız oluşacak. Şişimizin sonunda 2 ilmek kalana kadar devam edelim. Şimdi neden 2 ilmek kalana kadar? Taban kısmındaki ilmek sayım çok fazla olduğu için patiğimin de büyük olmasını istemediğim için arkaya çıkaracağım. Çünkü yukarıya doğru çıkaracağım bu ilmeklerimi. O yüzden ilmek eksiltmem gerekiyor. Siz de tabii ki bu taban sayınıza göre değişiklik gösterir. Ben 4 ilmek eksilteceğim. 15 ilmeğimi 11 ilmeğe düşüreceğim. Siz de bu şekilde yaparak yani benim yaptığımdan yola çıkarak bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. 2 ilmek kalınca ben 4 ilmek eksiltmiş olacağım. Eğer daha az yapmak istiyorsanız 9 ilmeğe düşürebilirsiniz. O zaman 3 ilmek bırakmanız gerekiyor burada. Yani 2, 4, 6 ilmek keseceksiniz her iki taraftan. Toplamda 6 ilmek kesmiş olacaksınız taban kısmından. Şimdi oraya gelince ayrıntılı bir şekilde anlatacağım zaten. Ben şu anda 11 ilmek bırakacağım için 2 ilmek kalacak şişin sonunda. 2 ilmek kalınca topuk kısmında 4 ilmeğimi eksilteceğim ve 11 ilmeğe düşüreceğim. Yukarı doğru çıkartacağım bu 11 ilmeğimi. Şimdi oraya kadar şişimizin sonunda 2 ilmek kalana kadar devam edelim. Evet, şimdi tabanımızı ördük. Sonda her iki tarafta da 2 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 15 ilmeği 11 ilmeğe düşüreceğiz. Nasıl yapacağız onu? Hemen başlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi ördüm. Taban kısmındaki son 2 ilmekle kenardan bir ilmek alarak üçlü kesim yapıyorum. Böylelikle hem tabandan hem kenardaki ilmeklerimden eksiltmiş oldum birer tane. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi ördüm. Yine tabandaki son 2 ilmekle kenardan bir ilmek alarak üçlü kesim yapıyorum. Yine hem tabandan hem kenardan birer tane ilmek kesmiş olduk. Geriye döndüm. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Son 2 ilmekle kenarda kalan son ilmeği de alıyorum. Üçlü kesim yapıyorum. Buradan yine tabandan kenardan eksilttik. Son kez bu tarafta da yapacağız aynı işlemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. Son 2 ilmekle kenarda kalan son ilmeği de alarak yine üçlü bir kesim yapıyorum. Hemen sayalım kaç ilmeğimiz kaldı tabanda. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Toplamda 11 ilmeğimiz kaldı. Yani 4 ilmek kesmiş olduk her iki taraftan eşit miktarda. Şimdi bu 11 ilmeği yukarıya doğru çıkaracağım. Haroşa olarak devam ediyoruz yine. 10 ilmeğimizi örelim. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 10 ilmeğimizi örelim. 11.yi örmeden alalım. Burada hemen ilmeğin dibindeki yani şu son ilmeğin dibindeki şuraya batıyorum. İçten dışa doğru şişime taktım. İlmeğimi önüne geçirdim. Bu ikisini birlikte alarak kestim. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra yine 10 ilmeğimi örüyorum. Aynı işlemi diğer tarafta da yapacağım. 10 ilmeğimizi örelim. 11.yi örmeden alalım. Şimdi burada bu ilmeğin dibindekine değil hemen bir sonrakine batıyoruz. Burada ilmek fazlalığı olduğu için yani şu kenardaki ilmeklerden eşit olması açısından burada dibine değil bir sonraki ilmeğe batıyoruz. Dıştan içe doğru şöyle ikisini birden ilmeği şişime taktım. Şu kenardaki yuvaları yani. Şişime taktım. İlmeğimi önüne geçirdim. Bu ikisini birlikte alarak kestim. Geriye dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmeğimi örüp 11.yi örmeden alıyorum. 11.yi örmeden aldım. Sıradaki yuvayı içten dışa doğru şöyle şişime taktım. İlmeğimi önüne geçirdim. Bu ikisini birlikte alarak kestim. Tekrar geriye döndüm. Aynı işlemi karşı tarafta da yapacağım. Karşılıklı olarak ilmeklerimizi bu şekilde şişimize geçirerek kesme işlemi yapıyoruz. 10 ilmeğimizi ördük. 11.yi örmeden aldık. Sıradaki yuvayı bakın zaten belli yerleri. Sıradaki yuvayı dıştan içe doğru şöyle şişime taktım. İlmeğimi önüne geçirdim. Bu ikisini birlikte kestim. Aynı işlemi yukarıya kadar devam edeceğiz. Yani şu haroşalı kısma kadar devam edeceğiz. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Kenardaki yuvaları şişimize takıyoruz. Sondaki ilmekle yani 11. ilmekle şişimize taktığımız ilmeği kesiyoruz. Böylelikle yukarıya doğru bu haroşaları yukarı doğru çıkarmış oluyoruz. Nereye kadar? Şu haroşaların dibine kadar. Yani şu düz olan kısım bitene kadar son şuraya kadar devam edelim. İlmeklerimizi bu şey gösterdiğim gibi şişimize takarak kesme işlemi yapalım. Sonrasında burada ne yapacağız? Neden buraya kadar? Buradan sonra 11 ilmeğimizi tamamen keseceğiz. Şöyle göstereyim. Her iki taraftan ilmeklerimizi keseceğiz. Ve bir tane ilmeğimiz kalacak burada. Bunu da ne için yapıyoruz? Ayağımıza giydiğimizde patik aşağı doğru inmesin diye. Yani ne kadar zorlarsak zorlayalım bu aşağı doğru inip ayağımızdan kaymasın diye. Bu da çok güzel bir yöntem. İki şiş patiklerde bu şekilde yukarı doğru çıkardığınız kısımlarda topuk kısmında böyle kesimler yaparak ayağınıza tam oturmasını sağlayabilirsiniz. Yani her patikte bu işlemi uygulayabilirsiniz. Çok güzel oluyor bence. Ayağı da çok güzel oturuyor ve ayaktan kesinlikle çıkmıyor. Şimdi bu haroşalı kısma kadar devam edelim. Gösterdiğim gibi burada bekleyelim. Yukarıya doğru çıkardık ilmeklerimizi, 11 ilmeğimizi kenarlardan ilmek alarak devam ettik. Şimdi bakın burada haroşalı kısımda normalde 5 yuva var. Ben bu 5 yuvanın bir tanesini bu şekilde gidip gelerek aldım. 4 tane yuvamız kaldı burada. Burada da 4 yuva kaldı. İlmek sayımız az olduğu için o yüzden
bu şekilde. Yani haroşanın birinci sırasındaki yuvayı da kesmiş oldum. Yukarı doğru çıkardım. Yani şu anda hala 11 ilmeğim var. Buradan itibaren eksiltmeye başlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 2 ilmeği kesiyorum. Şişimin sonunda 3 ilmek kalana kadar aradaki ilmekleri örüyorum. 3 ilmeğim kaldı. İlk ikisini birlikte alarak kestim. Son ilmeği örmeden aldım. Sıradaki yuvayı şişime takıp ilmeği önüne geçiriyorum. Bu ikisini kesiyorum. Geriye döndüm. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. O yüzden normal haroşa olarak örüyoruz ilmeklerimizi. Son ilmeğe kadar ördüm ilmeklerimi. Son ilmeği örmeden aldım. Sıradaki yuvayı şişime taktım. İlmeği önüne geçirdim. Kesme işlemi yaptım. Geriye döndüm. Ön yüzdeyiz şimdi. Kesme işlemi yapacağız yine ön yüzde. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 2 ilmeği kesiyorum. 1, 2, 3 ilmek örüyorum arada. Sonda 3 ilmeğim kaldı. Bu ilk ikisini kesiyorum. Son ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki yuvayı şişime takıp ilmeğimi önüne geçiriyorum. Bu ikisini kesiyorum. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Son ilmeğe kadar örelim ilmeklerimizi. Gördüğünüz gibi ilmek sayımız azalıyor. Son ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki yuvayı şişime taktım. Aynı işleme devam ediyorum kenarlarda. Ön yüze geldim. Yine kesme yapacağım. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 2 ilmeği kestim. Arada bir ilmek örüyorum. Sonraki 2 ilmeği kesiyorum. Son ilmeği örmeden aldım. Sıradaki yuvayı şişime taktım. Kenardaki yapacağımız işlemi yapıyoruz bu şekilde. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. 5.'yi örmeden aldım. Sıradaki yuvayı şişime taktım. İlmeğimi önüne geçirdim ve kestim. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Gördüğünüz gibi 5 tane ilmeğimiz kaldı burada. Şimdi bu 5 ilmeğin ortadaki 3 ilmeğini, üçünü birlikte alarak kesiyorum. Son ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki yuvayı şişime takıyorum. İlmeğimi önüne geçirip kesiyorum. Şişimizde 3 ilmek kaldı. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi de ördüm. Arka yüzdeyiz. Son ilmeği yine örmeden aldım. Sıradaki yuvayı şişime takıyorum. İlmeğimi önüne geçiriyorum. Son kez, burası son yuva. İlmeklerimizi kestik. Ön yüze geldik. Ön yüze geldiğimizde bu ilmeklerin tamamını keseceğiz. Yalnız burada bir tane yuvamız kaldı. Ne yapacağız? Burada da bir tığa ihtiyacımız var. Tığımızı alalım. Hemen şöyle tığıma geçiriyorum bu 3 tane ilmeği. Geçirdikten sonra şu dördüncüye, bakın dördüncü dediğim yani son yuvaya tığımı geçirdim. Hemen düğümün dibi oluyor. Buradan bir ilmek çıkardım. Şişimi bırakayım. Çıkardıktan sonra diğer 3 ilmeğin içerisinden geçirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi arka kısım bu şekilde. Işık biraz çok parlattığı için çok görünmüyor olabilir ama şöyle zincirimizi çektik. Hemen keselim ipimizi, patiğimizi tamamlayalım. Bunu hemen içeriye çekeceğim, şu ipi. Şöyle içeri bir düğüm atarak iplerimin yukarı doğru çıkmasını engellemek için bir düğümle de sabitliyorum. Evet, patiğimiz bitti. Hemen şöyle yandan göstereyim. Renkten sanırım çok parlıyor. Gördüğünüz gibi. Hemen santim olarak sizlere ölçüsünü vereyim. Bakın şu kısmı gördüğünüz gibi bakın bayağı bir kavisli oldu. Bu da ayağınıza tam oturmasını sağlayacak bu kısım. Şimdi hemen ölçelim.
Santim olarak da sizlere yine ölçüsünü vereyim. Şöyle 23 santim civarında oldu ama bu gördüğünüz gibi biraz böyle kendini topluyor. Şöyle açtığımız zaman şu model de biraz topluyor. Topladığı için 23 santim olarak gözüküyor ama ayağı gerçekten tam olarak sarıyor. Yani 25 santim civarına kadar esneyebiliyor. 23 santim civarında. Bu 25 santime kadar çıkar ayağınıza giydiğinizde. Bu da 38-39 numaraya uygun olacaktır. Hemen ayak mankenine geçirelim. Bakın şöyle rahatlıkla geçiriyorum. Gördüğünüz gibi yanlarda zaten bolluk var. Buradan da ayak mankeninden de görebilirsiniz. Evet, modelimizi şöyle yakından bakalım. Umarım sizin için faydalı bir model olmuştur. İstediğiniz bir model olmuştur. Hemen diğer tekini de alalım. Şöyle öncelikle bir açıklama yapayım. Diğer modellerime yavaş yavaş video çekeceğim. Hani çok ısrarla isteyenler oluyor. Hava çok sıcak. Çekim alanım çok dar olduğu için, yani ev kalabalık olduğu için mecburen ya gece çekim yapıyorum ya da gündüz fırsat buldukça çekim yapıyorum. Siparişimde olduğu için çok fazla videoya zaman ayıramıyorum. Elimden geldiğince istediğiniz modellerin hepsine video çekeceğim. Çekmeye de devam ediyorum. Lütfen biraz anlayış bekliyorum sizden. Yavaş yavaş hepsine çekeceğim inşallah. Çok isteyenler var diğer modellerin videolarını. O yüzden böyle de bir açıklama yapayım ki hani sizler de bilin diye. Siparişim olduğundan dolayı sık sık video yükleyemiyorum. Siparişimi bitirdikten sonra zaten sipariş alımı yapmayacağım. Direkt YouTube kanalıma odaklanacağım. İstediğiniz modelleri hepsine video çekeceğim ve yükleyeceğim. Yani sadece kanalımla ilgileneceğim bundan sonra. Siparişimi gönderdikten sonra Allah'ın izniyle. Umarım bu da bir açıklama sizlere faydalı olmuştur. Anlayışınızı bekliyorum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, altına da yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.